Birine sahip olmadığınız bir şeyi satabilir misiniz? Peki ya hiç var olmayan bir ülkeyi ya da daha da ileri gidip bir devletin başbakanını tek bir telefonla milyonlarca lira dolandırabilir misiniz? Silaha, şiddete veya maskeye ihtiyaçları yoktu. Sadece zekalarını, mükemmel diksiyonlarını ve insanların açgözlülüğünü kullandılar. İşte karşınızda dünyayı ve Türkiye'yi parmağında oynatan tarihin en büyük 10 dolandırıcısı. Listemize Türkiye'den sokakların efsanesiyle başlıyoruz. Sülün Osman. 1950'lerde köyden kente göçün zirve yaptığı dönemde İstanbul'a yeni gelen saf vatandaşları gözüne kestirdi. Ancak o sıradan bir hırsız değildi. Adeta bir tiyatrocuydu. Meydanlardaki saat kulesinin önüne geçer, elindeki saati kuleye bakarak ayarlayanlardan ayar parası tahsil ederdi. Bununla da yetinmedi. İstiklal Caddesi'ndeki tramvayları ve Galata Kulesi'ni sahte tapularla vatandaşlara sattı veya kiraya verdi. Peki bu inanılmaz tezgah nasıl son buldu? Sülün Osman'ın kibri kendi sonunu hazırladı. Galata Köprüsü'nü satmaya çalışırken tesadüfen sivil polisler tarafından fark edilip suçüstü yakalandı. Hapishanede yattı, çıktıktan sonra ise eski şaşalı günlerine dönemedi ve 1984 yılında Beyoğlu'nda izbe bir otel odasında kalp krizinden hayatını kaybetti. Yıl 1925, Paris. Victor Lustig, hükümet antetli kağıtlarının birebir sahtesini bastırarak şehrin en zengin hurda tüccarlarını lüks bir otelde gizli bir toplantıya çağırdı. Yalanı kusursuzdu. Eyfel Kulesi'nin bakım masrafları çok arttı. Halkın tepkisinden çekindiğimiz için gizlice söküp hurda metal olarak satacağız. Lustig, tüccarlar arasından en tecrübesiz ve güvensiz olan André Posson'u seçti. Posson'dan sadece devasa bir peşinat almakla kalmadı, işi bağlamak için bir de rüşvet kopardı. Posson dolandırıldığını anladığında utancından polise gidemedi. Lustig Viyana'da parayı ezdikten sonra Paris'e dönüp kuleyi ikinci kez satmaya çalıştı. Ancak bu kez seçtiği kurban polise gidince Lustig Amerika'ya kaçtı. Orada sahte para basma işine girdi ama sonunda Amerikan gizli servisi tarafından yakalandı. Ünlü Alcatraz hapishanesine gönderildi ve 1947'de orada zatürreden öldü. Yıl 1995, Selçuk Parsa'dan, sıradan insanları değil, doğrudan devletin zirvesini hedef aldı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'i aradı. Telefondaki ses emekli orgeneral Necdet Öztorun'a aitti. En azından Çiller öyle sanıyordu. Parsa'dan mükemmel bir ses taklidiyle Paşalar olarak Kemalistler Derneği çatısı altında seçimlerde arkanızdayız yalanını uydurdu. Çiller bu desteği kaçırmamak için devletin örtülü ödeneğinden o dönemin parasıyla 5,5 milyar lirayı Parsa'danın hesabına aktardı. Parsa'dan bu paranın büyük kısmını kumarhanelerde harcadı. Olay basına sızınca büyük bir skandal patlak verdi. Parsa'dan Balıkesir Altınoluk'ta saklandığı evde yakalandı. Hapishanede yattığı sırada başka bir mafya hesaplaşması yüzünden vurularak ağır yaralandı. Hapisten çıktıktan sonra omurilik kanserine yakalandı ve 2006 yılında 5 parasız bir şekilde hayata veda etti. Bugün modern finansta bir saadet zinciri çöktüğünde ona Ponzi şeması diyorsak, isim babası işte bu adam. 1920'lerde Charles Ponzi. Avrupa'dan ucuz posta kuponları alıp Amerika'da pahalıya bozduracağını söyleyerek yatırımcılara 45 günde %50 kar vaat etti. Ofisine çuvallarla para yağıyordu. Ancak matematiksel bir gerçek vardı. Dünyada o kadar para kazandıracak kadar posta kuponu yoktu. Ponzi hiçbir yatırım yapmıyor, sadece yeni gelen safların parasıyla eski yatırımcıların karını ödüyordu. Boston Post gazetesinin yaptığı derinlemesine araştırma sistemi ifşa etti. Sistem bir gecede çöktü, 6 banka battı ve yatırımcılar 20 milyon dolar kaybetti. Ponzi hapse girdi, ardından İtalya'ya sınır dışı edildi. Tarihin en bilindik sistemini kuran adam, Brezilya'da bir devlet hastanesinin yoksullar koğuşunda 5 parasız kör bir şekilde öldü. Dijital çağın Türkiye'deki en büyük, en organize vurgunu. Çiftlik Bank. Mehmet Aydın bir mobil oyun üzerinden insanlara sanal inekler ve tavuklar sattı. Siz oyunda sanal hayvan alıyorsunuz, biz gerçekte o parayla dev tesisler kurup size kar payı veriyoruz dedi. İnsanları inandırmak için ünlü oyuncularla reklamlara çıktı, mavi yumurta ve sahte bal tesisleri açıp şaşalı törenler düzenledi. 130 binden fazla insan dijital yumurtalara milyonlarca dolar yatırdı. Sistem tıkandığında Tosuncuk lakaplı Aydın milyonlarca dolarla Uruguay'a, oradan da Brezilya'ya kaçtı. Interpol tarafından kırmızı bültenle yıllarca arandıktan sonra
2021 yılında Brezilya'da teslim oldu. Şu an Türkiye'de hapiste ve binlerce yıllık hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Dolandırıcılık bazen komik değil, acımasızdır. 1820'lerde Gregor MacGregor, İngiltere'ye gelerek Orta Amerika'da Poyais adında cennet gibi bir ülkenin lideri olduğunu iddia etti. Bu ülke tamamen hayal ürünüydü. Ancak MacGregor, inanılırlığı artırmak için 355 sayfalık bir Poyais rehberi yazdı, bayrak tasarladı ve sahte tahviller bastırdı. İkna olan yüzlerce insan, lüks bir hayata yelken açtığını sanarak tüm varlıklarını satıp 2 gemiyle yola çıktı. Gemiler Orta Amerika kıyılarına vardığında yolcuları devasa bir şok bekliyordu. Ortada ne bir şehir ne de bir liman vardı. Sadece sıtma sivrisinekleriyle dolu ölümcül bir bataklık. Gidenlerin büyük çoğunluğu hastalık ve açlıktan öldü. İşin en inanılmaz tarafı ise MacGregor bu olaydan sonra Fransa'ya kaçıp aynı hayali ülkeyi Fransızlara satmaya kalktı. Çeşitli davalardan sıyrılmayı başardı ve yıllar sonra Venezuela'da saygın bir asker emeklisi olarak yatağında huzur içinde öldü. Türkiye'nin asla pes etmeyen, en ısrarcı manipülatörü Jet Fadıl. 1990'lardan itibaren yerli otomobil imza projesiyle devasa bir sükse yaptı. Avrupa'dan getirdiği bir prototipe kendi logosunu yapıştırarak gurbetçilerden milyonlarca mark topladı. Otomobil fabrikası hiç kurulmadı. Daha sonra Bayrampaşa'da Caprice Gold adında 7 yıldızlı İslami bir otel yapacağını söyleyip dini argümanları kullanarak yine binlerce kişiden para topladı. Bu projede yarım kaldı. İşin en garip tarafı neydi biliyor musunuz? Fadıl Akgündüz dolandırıcılık suçlamasıyla defalarca yargılandı, hapse girdi, şirketlerine el konuldu. Ancak ne zaman hapisten çıksa yepyeni bir projeyle televizyonlara çıkıp aynı insanları tekrar ikna etmeyi başardı. Halen sayısız davayla boğuşmasına rağmen ikna yeteneğiyle tarihe geçti. Sadece 15 yaşındayken evden kaçıp 21 yaşına gelene kadar milyonlarca doları yönetebilir misiniz? Frank Abagnale Jr., Pan Am Hava Yolları üniforması kiralayıp sahte kimlikle uçaklarda ölü uçuş yaptı. Harvard Üniversitesi'nden sahte diplomalar düzenleyip baro sınavını geçti ve savcı yardımcısı oldu. Dahası banka çeklerinin altındaki yönlendirme numaralarını değiştirerek paranın provizyondan geçme süresini haftalarca uzattı ve sahte çek bozdurdu. Yıllar süren kedi fare oyununun ardından Fransa'da yakalandı. Ağır koşullarda hapis yattıktan sonra Amerika'ya iade edildi. FBI, onun zekasının bir suçlu için fazla parlak olduğunu fark etti ve ona bir anlaşma sundu. Hapiste çürümek yerine bizim için çalış. Frank teklifi kabul etti. Dünyanın en büyük dolandırıcısı, bugün dünya bankaları için en güvenli çekleri tasarlayan ve siber güvenlik danışmanlığı yapan milyon dolarlık bir şirketin sahibi. Nasdaq borsasının eski başkanı, Wall Street'in elit ismi Bernie Madoff. Kurduğu sistem tarih kitaplarına gelmiş geçmiş en büyük finansal skandal olarak geçti. Madoff sistemine herkese almazdı. İnsanlarda özel bir kulübe seçilmişlik hissi yarattı. İnsanlar ona milyonlarca dolar yatırıyordu. Ama ortada tek bir hisse senedi işlemi bile yapılmıyordu. Müşterilere gösterilen kazanç tabloları, ofisin arka odasındaki eski yazıcılarla uydurulan gerçek dışı rakamlardan ibaretti. 2008 küresel krizi patlak verdiğinde yatırımcılar korkuya kapılıp 7 milyar dolar nakit çekmek istedi. Madoff'un kasasında ise bu para yoktu. Sistemin çöktüğünü anlayan Madoff, gerçeği 2 oğluna itiraf etti ve oğulları ertesi gün durumu yetkililere bildirdi. Toplam zarar 64 milyar dolardı. Oğullarından biri yaşanan bu ağır sürece dayanamayarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Madoff ise 150 yıl ceza aldığı hapishanede 2021 yılında öldü. Ve son olarak yeni nesil olana kadar öyleymiş gibi davran kraliçesi. Anna Sorokin, cebinde 5 kuruş parası olmayan bir Rus göçmeniydi. Ancak kendini New York sosyetesine 60 milyon dolarlık trust fonu olan bir Alman mirasyedi olarak tanıttı. Çalışanlara 100 dolarlık bahşişler dağıtarak zengin imajı çizdi. Sahte banka dekontları hazırladı. Manhattan'ın en lüks otellerinde aylarca ücretsiz kaldı, özel jetlerle gezdi ve Wall Street bankalarını milyonlarca dolar kredi vermeye ikna etmenin eşiğinden döndü. Fas tatilinde tüm faturayı "kartım çalışmıyor" diyerek arkadaşına kilitleyince ipin ucu koptu. Sosyeteyi sarsan bir polis operasyonuyla yakalandı. Mahkeme salonuna bile lüks markaların kıyafetleriyle adeta bir defileye çıkar gibi geldi. 4 ila 12 yıl arası hapis cezası aldı. İşin en çarpıcı sonucu ise Netflix hayatını dizi yapmak için ona 320 bin dolar ödedi. Anna, dolandırdığı paraların bir kısmını bu telif ücretiyle geri ödedi.
Hapisten çıktı, şu an ev hapsinde ama lüks yaşam tarzını ve şöhretini sosyal medyadan paraya çevirmeye devam ediyor. Tüm bu hikayelerin ortak noktası neydi biliyor musunuz? Aşırı bir özgüven ve insanların kısa yoldan zengin olma veya özel hissetme arzusu. Kurbanlar aslında kendi hırslarına yenik düştüler. Peki bu listede sizi en çok şaşırtan, buna nasıl inanmışlar dediğiniz hikaye hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve yeni sıra dışı hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.